Dövüş Kulübü, Bir Zamanlar Amerika, Diriliş, Yıldızlara Doğru ve daha nicesi. Dövüş Kulübü modern toplumun görünmez şiddetini, Bir Zamanlar Amerika organize suç üzerinden dostluk ve ihanet temasını, Diriliş, doğaya ve insana karşı verilen acımasız mücadeleyi, Yıldızlara Doğruysa uzay boşluğunda insanın yalnızlık ve anlam arayışını işliyor. Evet, bazı filmlerden örnekler verdim. Belki bu konuda bir şeyler anlatacağımı sanmış olabilirsiniz. Ama bugün burada film kritiği yapmayacağım. Peki ya tüm bu filmlerin arkasındaki ismin İsrail'i nükleer silaha kavuşturan eski bir ajan olduğunu söylesem? Bugünkü başrolümüz Arnon Milchan. Kendisini bunca zaman Hollywood yapımcısı olarak pazarladı. Fakat aynı zamanda İsrail'in nükleer programa kavuşması için kritik teknolojiler sağlamış ve silah ticareti yapmış eski bir gizli ajandan bahsediyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgili The Bibi Files adlı belgeseli izlerken bu isme denk geldim. Milchan ismini duyar duymaz bir kenara not aldım. Sonra da şefime editör anlatıyor da işleyebileceğimiz güzel bir konu var diye açtım mevzuyu. Onun da ilgisini çekince bu adamın bir sonraki içeriğimiz olmasına karar verdim. Değindiğim belgeselde Milchan, Netanyahu davasının en kritik taşlarından biri olarak sahnedeydi. Çünkü dosyanın tam göbeğinde yıllar boyunca Netanyahu ve eşi Sarah'nın ondan aldığı lüks hediyeler var. Öyle birkaç küçük jestten ibaret değil bunlar. Kasalar dolusu şampanya, kutularca en pahalı prolar, göz kamaştıran mücevher takılar. Tüm bunların toplam değeri 200.000 dolara yakın, belki de daha fazla. Kulağa bir dostluk hatırası gibi gelse de savcılar bu hediyeleri kişisel şatafat değil, siyasi çıkar karşılığında verilmiş rüşvetin ta kendisi olarak yorumluyor. Az önce de dediğim gibi Milchan'ın hikayesi sıradan değil. Hollywood'un büyük yapımcılarından biri ve aynı zamanda İsrail'in nükleer silah üretmesinde kritik malzemeleri temin eden eski bir ajan. Netanyahu ile ise yolları 2000'lerden itibaren daha sık kesişti. Dostluk kısa sürede sıkı bir ittifaka dönüştü. Belgeselse bu bağı yalnızca hediyeleşme üzerinden değil, çok daha derin bir çıkar ilişkisi üzerinden sunuyor. Mesela Netanyahu'nun Milchan'ın işlerini kolaylaştırdığı, dönemin Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'den vizesine kolaylık sağlamasını 3 kez talep ettiği, İsrail'de onun vergi muafiyetleri için aracı olduğu, medya üzerinde nüfuz kurmak için bu dostluğu kullandığı anlatılıyor. İşte tüm bunlarla birlikte dava 1000 olarak bilinen Netanyahu'nun yolsuzluk dosyasının merkezine yerleşti Milchan zamanla. Savcılara göre Netanyahu aldığı hediyeler karşılığında onun çıkarlarını gözetiyordu. Yani Milchan resmen başbakanın rüşvet karşılığında satın alıyordu. Sanki bir tarafta Hollywood'un büyük yapımlarında imzası bulunan bir isim, diğer tarafta siyaset ve çıkar ilişkilerinin merkezinde eski bir ajan ve milyarder olarak Netanyahu davasının en tartışmalı aktörlerinden biri kendisi. Şimdi gelelim asıl meseleye. Adı yalnızca Netanyahu davasına değil, İsrail'in en gizli dosyalarında da karşımıza çıkıyor. 1944'te Filistin topraklarında doğan Milchan, genç yaşında iş dünyasında adını duyurabildi. Babasından devraldığı küçük gübre şirketini kimya sektöründe büyüyen bir işletmeye dönüştürdü. Londra Ekonomik Okulu'nda aldığı eğitim de ona güçlü bir insan ağı kazandırdı. Mesela İsrail'in gizli nükleer silah programının mimarı olan eski başbakan Shimon Peres yakın dostuydu. 1973 savaşından sonra Peres ona gizli bir görev teklif etti. Teklifi arasında onu İsrail'in nükleer programına malzeme ve teknoloji sağlamakla görevli istihbarat teşkilatı olan Bilimsel İlişkiler Bürosu Lekem'e sokmak vardı. Milchan da bu rol için biçilmiş kaftandı. İş dünyasında saygın, yurt dışında güvenilir, aynı zamanda perde arkasında İsrail'in çıkarları için çalışmaya hazır ve nazırdı. Peres'in yönlendirmesiyle Dimona'daki nükleer reaktörün geliştirilmesi sürecinde kritik ekipman ve bilgi akışına aracılık etti. Yıllar sonra eski başbakan bu durumu kabul etmiş, hatta 2010'da verdiği röportajda şöyle bir açıklama yapmıştı. Onu işe alan bendim. Arnon savunma tedarikinden istihbarat operasyonlarına kadar pek çok kritik görev üstlendi. Asıl etkisi en üst düzeyde bağlantılar kurabilmesiydi. Bu faaliyetler bize stratejik, diplomatik ve teknolojik anlamda büyük bir avantaj sağladı. Milchan doğrudan İsrail istihbaratının en tepedeki isimleriyle birlikte çalıştı. Lekem'in başındaki Benjamin Bloomberg ve ünlü casus Rafi Eitan. Aynı Eitan ki Amerika'da yakalanıp ömür boyu hapse mahkum edilen ajan Jonathan Pollard'ın da yöneticisiydi. Milchan'ın faaliyetleri arasında
İsrail'in nükleer cephaneliğini inşa etmek için gerekli malzemeler satın almak ve ülke dışındaki tüm istihbarat operasyonlarının özel ihtiyaçlarını finanse eden hükümet destekli hesapları ve paravan şirketleri denetlemek vardı. Kurduğu veya devraldığı şirketler üzerinden uluslararası banka hesapları açtı. 17 ülkede 30 şirketi vardı. Görünürde kimya ürünleri alanında ticaret yapıyordu. Fakat arka planda iş başka şekilde yürüyordu. Banka hesapları, füze parçaları, helikopter sistemleri ve elektronik donanımlar için ödeme aracı haline geldi. 1970'ler ve 80'ler boyunca birçok gizli operasyona karıştı. Bunların en önemlilerinden biri, İsrail'in nükleer bomba yapımında kullanılabilecek hızla çalışan elektronik anahtarlar, yani klitronlar üzerineydi. Yakın çalışma arkadaşı Dr. Richard Kelly Smith, bu cihazları Milchan'ın şirketlerinden biri aracılığıyla Amerika'dan kaçırdığı için 1985'te suçlanacaktı. Milchan ise bu davada hiçbir zaman yargılanmayıp sevkiyatlarla ilgisinin olmadığını savundu. Mesela şirketi Heli Trading 1979 ile 1983 yılları arasında Kaliforniya merkezi Milco şirketinden İsrail'e tam 800 adet nükleer tetikleyici sevkiyatı sağladı. Ticaretin rutin akışı içinde para transferleri göze batmıyordu. Yani İsrail istihbaratının kullandığı gizli bir mali ağın başıydı. Başka dikkat çekici operasyonlarından biri de bir Alman mühendisi üzerinden yürüdü. Bu mühendis bir nükleer tesisin inşa planlarına erişebilecek durumdaydı. Milchan ticari bağlantılarını ve iletişim yeteneğini kullanarak onun güvenini kazandı. Sonunda mühendis gizli planların fotoğraflarını paylaşmayı kabul etti. Aynı zamanda apartheid dönemindeki Güney Afrika ile de farklı bağlantılar kurdu. Daha sonra kendisi de itiraf ettiği üzere bu ilişkileri İsrail'in uranyum almasına aracılık etmek için kullandı. Bu süreçte İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri haline geldi. Hatta 1980'lerin sonuna gelindiğinde ülkenin en büyük silah simsarı olarak anılıyordu. Böylece İsrail yurt dışındaki adamı üzerinden nükleer tesislerini inşa etmek için paha biçilmez kaynaklara ulaşmış oldu. Bütün bunlar olurken Milchan bir yandan da Hollywood'a yükselmek için kariyerini inşa ediyordu. 1975'te sinemaya yöneldi. Önce İsrail ve İngiltere'de filmler yaptı. 1970'lerin sonuna gelindiğinde Hollywood'a resmen adım attı. Film setlerinde, galalarda ve dünyaca ünlü oyuncuların yanında boy gösterirken kimse onun arka planda nükleer program için çalışmaya devam ettiğini bilmiyordu. Bürüntü farklı kimlikler hem perde önünde hem de perde arkasında hareket etmesini kolaylaştırdı. Yani Hollywood yapımcısı imajı onu uluslararası masalarda güvenilir kılıyordu. Örneğin film dünyasındaki etkisini İsrail'in imajını şekillendirmek için kullandı. Fakat bir anda her şey değişti. 1985'te Amerika nükleer olaylarla ilgili büyük bir operasyon başlattı. Milco'nun başkanı az önce bahsettiğim Smith hakkında 30 ayrı suçlama vardı. FBI sorgusunda Milchan'ın kendisini bizzat işe aldığını, hatta İsrail'deki şirketinde Netanyahu ile görüştüğünü anlattı. Ancak Smith yargılama başlamadan hemen önce Amerika'dan kaçtı. $100.000 kefaletini yakmış oldu ve 2001'e kadar firari kaldı. İspanya'da yakalanıp iade edilene dek hakkında kırmızı bülten vardı. Project Pinto Code adlı nükleer kaçakçılık operasyonu Smith'in tutuklanmasıyla son bulmuştu. Amerika'daki nükleer soruşturma esas olarak İsrail'e gizlice gönderilen klitronlar üzerine odaklanmıştı. Yasalara göre ihracatları yalnızca özel izinle mümkündü. Fakat sevkiyatlar gizlice yapılmış, hiçbir lisans alınmamıştı. FBI'ın 1985'ten 2002'ye uzanan soruşturması, Milchan'ın da yer aldığı geniş bir İsrail casus ağını ortaya çıkardı. Deşifre edilen belgeler ve muhbirlerden alınan bilgiler onun bu kaçakçılık zincirindeki rolünü açıkça işaret ediyordu. Hatta 1992 tarihli gizli bir FBI telgrafında Milchan doğrudan kilit figür olarak anılmıştı. Ancak her ne olduysa bu olaydan sıyrılabildi. Reagan yönetimi İsrail ilişkilerin bozulmaması için dava açılmasını engelledi. Böylece Milchan hiçbir hukuki bedel ödemeden yoluna devam etti. Öncelikle Amerika-İsrail ilişkileri bu dosyaların gidişatını belirleyen temel unsur oldu. Washington, İsrail'in resmi olarak açıklamadığı nükleer programını ve buna dönük casusluk faaliyetlerini görmezden gelmeyi, stratejik ittifakı zedelememeye tercih ediyordu. 1960'larda Pensilvanya'daki Numek tesisinden kaybolan yüksek zenginleştirilmiş uranyum olayında olduğu gibi Amerikan üretimi nükleer malzemelerinin İsrail'e yönlendirildiği birçok şüpheli dosya yüksek kademelerde kapatıldı. Yakalanan ajanlar bazen ağır ceza alsa da
arka plandaki daha büyük ağlara dokunulmadı. Yıllar sonra Mishan, İsrail'in nükleer silahlara erişmesine yardımcı olduğuna itiraf etti. Ancak bu da hiçbir şeyi değiştirmedi. Kendi deyimiyle ülkesine hizmet uğruna defalarca ölümle burun buruna geldi. Ama dönüp baktığında içinde en ufak bile bir pişmanlık yoktu. İsrail tarafında da özellikle Şimon Peres gibi yetkililer Mishan'ı özel bir insan olarak tanımlıyor, ülke için yaptığı katkıları övüyordu. Bu da onun hem ulusal kahraman hem de diplomatik dokunulmazlığa sahip bir figür olarak görülmesini sağladı. Arnon Mishan'ın hayatı iki farklı sahne üzerinden yürüdü. Bir yanda Hollywood'un kırmızı halıları, büyük bütçeli filmler ve gişe rekorları. Diğer yanda gizli banka hesapları, yasa dışı sevkiyatlar ve casusluk. Bugün onun adı hem Oscar ödüllü filmlerle, hem Netanyahu dosyasıyla, hem de İsrail'in nükleer silah programıyla anılıyor. Tüm bunlar onun sırlarla dolu geçmişini yeniden gündeme taşıyor.